Önceki dersimizde nerede kaldık? Tekrarlı çarpmanın kısa gösterimini öğrendik. Ayakkabıya üstten bir kuvvet uygulayarak giyiniriz diye akılda tutuyorduk bu terimleri. Son nerede kaldık bölümünü bu soruyla bitiriyoruz. Yeni başlığımıza geçeceğiz. Sorumuzu okuyalım. Eşitlikleri veriliyor. Buna göre A, B, C'de büyükten küçüğe doğru sıralayınız. A tam sayısının hangi tam sayı değerine eşit olduğunu bulalım. Parantezin içinden başlıyoruz. Parantezin içinde sol tarafta artı işareti var. Yani buraya kadar aynen yazıyoruz. Üst kuvvet olduğu için açalım parantezimizi. Bu ne demekti? 4 tane 3'ün çarpımı. 1, 2, 3 ve 4. Önceliğimizde sol iç parantez vardı. O yüzden bunun sonucunu bulacağız. İlk önce bunun sonucunu bulacağımız için bunları yine aynen yazarız. 3 kere 3 9 eder. 9 kere 3 27 eder. 27 yine de buradaki 3'ü çarparsak 81 gelir. Böyle bir ifade görünce öncelikle işaretlerin çarpımını yapıyorduk. Eksi ile artının çarpımından, yani düşmanımın dostundan düşmanım geliyor. Yanındaki sayı da 81. A tam sayısı eksi 81 çıktı. Şimdi B tam sayısını bulalım. İşareti aynen yazarak başlayalım. Burada ne demek istiyor? 2 tane 10'u çarp. Birinci 10, ikinci 10 birbirleriyle çarpacağız. Eksi işaretimizi koyduk. 10 kere 10 kısa yoldan çarpma yapıyoruz. Birler ve onlar basamağında 0 var. 1 kere 1, 1. Bunları umarım hatırlıyoruzdur. Parantezin içindeki işaret gizli artıydı. O zaman işaret çarpımı yapıyoruz. Düşmanımın dostu düşmanımdır. Bu diğer türlü de yapabilirdik. Eğer içeride hiçbir şey görmüyorsak direkt eksi kaydırıp buradaki parantezi yok edebiliyorduk. Bu da bir diğer yoluydu. Yine her türlü eksi 100'e ulaşacaktık. B tam sayısı eksi 100 oldu. Şimdi C'yi bulacağız. Parantezli ifadenin kuvvetini alırken nasıl yapıyorduk? Öncelikle sol içten başlıyorduk. Sol içte eksi var. Eksinin 3. kuvvetini, daha sonra sayının 3. kuvvetini alıyoruz. Bunları geçen dersimizde verdik. İşaretin 3. kuvvetini nasıl alıyorduk? Kuvvet tek mi çift mi? Evet, kuvvetimiz tek sayı. Tek sayı ise eksi aynen çıkıyor. 4'ün 3. kuvvetini nasıl alıyorduk? Parantezimizi açıyorduk. 3 tane 4'ü birbiriyle çarpıyorduk. 4 kere 4'ten 16 gelir. 16 ile de 4'ü çarpacakmışız. 64 gelir. Eksi 64 olur. C tam sayısını da bulduk. Öncelikle kuvvetin negatif tam sayı olduğunu görüyoruz. Kuvvet negatif tam sayı olunca ne yapıyorduk? Bir eksi yerine bölü olan kesir çizgisini çekiyorduk. Çünkü pozitif kuvvetler çarpma ifade ederken negatif kuvvetler bu şekilde bölmeyi ifade eder. 1 bölü. Tabanda hangi sayımız var? Eksi 2 tam sayımız var. O zaman onu yazarız. Eksiyle işimiz bittiği için geriye kalan yani sayıyı buraya yazarız üs olarak. Bu şekilde üstü yazmayı bitirdikten sonra işlemlerimize devam edelim. 1 bölü sol içten başlıyoruz. Sol içte eksi var. Eksinin 4. kuvvetini alacağız. Daha sonra sayının 4. kuvvetini alacağız. 1 bölü. Evet, işaretin kuvvetini alırken kuvvetin tek ve çift olma durumuna bakıyoruz. Bakıyoruz kuvvet çift bir sayı. O zaman eksinin çift kuvveti ne gelecektir? Pozitif gelir. 2'nin 4. kuvvetini nasıl alıyorduk? Bunu da bu yukarıda yapalım. 2'nin 4. kuvvetini 4 tane 2'yi birbirleriyle çarparak alıyorduk. 2 kere 2'den 4, 4 kere 2'den 8, 8 kere 2'den 16 gelir. Demek ki burada 16 olacaktır. Bu artıyı gizli hale getirebiliriz. Artık biliyoruz artıların alçak gönüllü olduğunu ve gizli kalabileceğini. Yani D tam sayısı aslında tam sayı değil de rasyonel sayı oldu. Şurayı düzeltelim. D rasyonel sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralayalım. Acaba hangisi en büyük? Oradan başlayayım daha sonra küçüğe doğru gideyim. Kafamız karışıyorsa sayı doğrusunda göstermeye çalışalım. Oradan yola çıkarak zaten büyükten küçüğe doğru yazabiliriz. Belki bu sayı doğrusu işimizi kolaylaştırır diyoruz yani. Denemekte fayda var. O zaman sayı doğrumuzu çiziyoruz. Sayı doğrusunda tam burada 0 var, burada 1 var. Gitgide artıyor değil mi tam sayılar? Peki 0 ile 1 arasında hangi sayılar olabiliyordu? Hatırlarsak 0 ile 1 arasında 0,1 gibi ondalıklı sayı yani rasyonel sayılar oluyor. Bu aynı zamanda 1 bölü 10'du. Sayılar konumuzda bunu vermiştik. Aslında rasyonel sayılar 0 ile 1 arasında olabiliyor. 1 bölü 16'da yaklaşık değeri 0, bir şey olduğu için 0 ile 1 arasına yer alır. Eğer bu rasyonel sayı 16 bölü 16 olsaydı işte o zaman 1'e ulaşmış olacaktı. Ama 1'e ulaşmadığı için 1 bölü 16 burada bir yerde kaldı. D'nin yerini bulduk. Sıfırdan sola doğru gittikçe negatif sayılar oluyordu ve negatif sayılar gitgide küçülüyordu. Gitgide küçülüyorsa
Eksi 1'den ta eksi 64'e kadar gitsin. Ve o da C tam sayısı olsun. Daha sonra gitsin eksi 81'e ulaşsın. Küçülmeler devam ediyor. Bu da A tam sayısı oluyor. Gitgide küçülüyor. Eksi 81'den eksi 100'e varıyor ve o da B tam sayısı oluyor. Bu tarafa doğru küçülmeler oluyorsa bunların arasında en büyüğü doğal olarak D rasyonel sayısı oluyor. D en büyükse D'yi yazarız sol tarafa. Daha sonra büyüktür işaretini koyarız. Peki ondan sonra ne geliyor? C tam sayısı geliyor. Büyüktür işareti koyarız. Daha sonra A tam sayısı, büyüktür işareti B. Hadi bunu yazalım. D rasyonel sayısı büyüktür. C büyüktür. Büyüktür. İşte büyükten küçüğe doğru istediği doğru sıralama budur. Tam sayıların üslü ifadelerinde basamak sayısı diye bir başlığımız var. Ne demek istiyor bu? Bakalım. Böyle bir sayı görünce bu sayı kaç basamaklıdır hemen hesaplayabilir miyiz? Öncelikle bir eşitini bulalım, öyle hesaplayalım. Kolay gözüküyor bu yol çünkü. O yolu deneyelim. Daha sonra daha pratik bir yol vereceğiz. Böyle bir üslü ifade gördüğümüzde işareti zaten belli olduğu için eksi geçer aynen. Parantezimizi açarız. 2 tane 10'u birbirleriyle çarparız. Eksi aynen geçer. 10 kere 10 ne olacaktır? Az evvel de bulmuştuk 100. Verilen üslü ifadenin eşitini bulup burada basamakları tek tek sayarak kaç basamaklı olduğunu bulabiliyoruz. Saydığımızda 1, 2, 3. 3 basamaklı negatif tam sayı çıktı. 3 basamaklı negatif tam sayı. Her zaman bu şekilde mi yapacağız? Bunun daha kısa yolu nedir? Eğer birler basamağındaki sıfırın üssü 2 ise ve yanındaki sayı 1 ise bunları birbirleriyle topluyoruz. Ediyor bize 3 basamaklı. Direkt böyle yapabiliriz. Tabii ki örneklerle daha iyi anlayacağız. İlk çarpan 9 çarpı ikinci çarpanın birler onlar böyle 7 tane basamağında 7 sıfır olacak. 7 tane sıfırım var dedi. Bir de 1 var dedi. Değil mi? Ben sıfırları böyle uzun uzun yazmak zorunda mıyım? Uzun uzun yazmak yerine. Bunları yazmadan hemen 7 tane sıfır var deriz. Sonra 9 kere 1'den gelen bir tane de basamak vardır. Bunları birbirleriyle topladığımızda eder bize 8 basamaklı negatif tam sayı. Bu alıştırmadan önce buna bakalım. Biraz meraklandırıyoruz sizi. 2 üzeri 3'ün eşiti 3 tane 2'nin çarpımından 2 kere 2 4, 4 kere 2'den 8 geldi. İlk çarpanımız belli oldu. Diğer çarpan için 1'i yazıyoruz. Yanında sıfırlar var. Böyle kaç tane sıfır var diyoruz. Bu sıfırlardan 23 tane var. 8 kere 1'den gelen, çarpımdan gelen bir tane de basamak var. 8'in bulunduğu basamak. Bunları birbirleriyle topladığımızda 24 ediyor. O zaman diyoruz ki bu çarpımdan gelen tam sayı 24 basamaklıdır. Bu alıştırmayı anladıysak rahatlıkla bu alıştırmaya geçebiliriz. Bakıyoruz. İlk önce ne yaparız? İşaret çarpımını yaparız. Düşmanımın düşmanı dostumdur. Dostum artı. 2 üzeri 4 ne demektir? 4 tane 2'nin çarpımıdır. 2 kere 2'den 4. 4 kere 2'den 8. 8 kere 2'den 16 gelir. İşaret çarpımını belirledikten sonra buradaki çarpımları yapabilmek için parantezimizi açalım. Ondan sonra burada bulduğumuz 16 çarpanını yazalım. 16, 16 çarpım. Evet, buranın yerine 16 yazdıysak 10 üzeri 4, 10 üzeri 4, 4 tane 10'un çarpımı demektir. Çarpımın işaretini bulduk. Çarpanların değerlerini bulduk. Parantezimizi kapattık. Buradaki değeri bulmasak da zaten biz ne diyecektik? Burada bir tane 0 var diyecektik. Bunları birbirleriyle topladığımızda çarpım basamaklı bir sayı olacaktır. 5 basamaklı pozitif tam sayı. Şimdi buradaki 34 tane sıfır tek tek yazdığımızı düşünebiliyor musunuz? Bununla uğraşmaya gerek yok. Burada 34 tane sıfır var, yani 34 tane basamak var. Şuradaki çarpımdan, yani 100 çarpı 1'den gelen sonuç 100 olduğu için 3 tane basamak var. Bunları birbirleriyle topladığımızda elde ettiğimiz sonuç 37 oluyor. Yani çarpmanın sonucu 37 basamaklı bir sayıdır. Tamam. Hadi bir de yandakini yapalım. Burada 30 tane sıfır var, yani 30 tane basamak var. 1204 ile 1'in çarpımından 1204 gelir. Yani 4 basamak gelecek ve toplamda 34 tane basamak olacak. Demek ki bu çarpmadan gelen çarpım 34 basamaklı bir tam sayıdır. Bunu bilinmeyenler harfli biçiminde verip daha karışık biçimde soruyorlar. Bunları anladıysak buradaki iki soruya da bakıp yeni bir başlığa geçelim. A çarpanıyla 10 üssü 16 çarpanı var. Ve bu çarpma işlemiyle 19 basamaklı en küçük negatif bir tam sayıya eşitlik sağlanıyormuş. Öyleyse A kaçtır demiş. Diğer çarpan 10 üzeri 16'yı alalım. Az evvel öğrettiğimiz biçiminde basamak sayılarını yazmaya çalışalım. Burada 16 tane sıfır olduğu kesindir.
Şurada da bir çarpma işlemi var ve bu çarpma işleminden A sayısı geliyor, öyle değil mi? Ve bilmediğimiz bir karetane basamak olsun. Bunların basamak sayılarını topladığımızda elde ettiğimiz basamak sayısı 19 oluyor. O zaman senin toplamın 19'dur deriz. Bize verdiği veriye göre bunu yazıyoruz. Tamam? Hangi sayıyla 16'yı toplarsam 19 eder? Tabii ki 3 ile 16 sayısını topladığımızda 19'a ulaşırız. Yani A çarpı 1'den gelen 3 basamak varmış. 3 basamaklı en küçük negatif, en küçük tam sayıymış. Evet, bu daha önceki videomuzda çözdüğümüz soru tipine dönüştü artık. Sadece buradaki aşamaları yapmamız gerekti. Yani üstüne kata kata ilerledik ve yine şu basit soru tipine ulaştık. Demek ki önceki sorularımız çok basit diyerek geçmiyoruz. Onları anladıktan sonra daha üst aşamaların da olduğu soru tiplerine geçiyoruz. Evet, biliyoruz ki negatif tam sayıların 3 basamaklı da en küçüğü eksi 999 tam sayısıdır. Yukarıdaki bilgiye göre A eksi 999 çıkar. İşte bizim sorumuzun cevabı bu. B çarpanıyla 10 üssü 16'yı çarpıyoruz ve elde ettiğimiz çarpımla 19 basamaklı negatif bir tam sayıya eşit B'nin en büyük değerini bulmaya çalışıyoruz. Yukarıdakine benziyor gibi ama bir farklılık var mı yine de bir kontrol edelim. Belki bizi yanıltmaya çalışıyordur. Aldık ilk çarpanı B harfini yani. Daha sonra ikinci çarpanı 10 üssü 16'yı. Adım adım ilerliyoruz. Basamak sayısını verdiği için burada kaç tane sıfır olduğunu yazma ihtiyacı duyuyoruz. 16 tane sıfır var. Yani 16 tane basamak kesinlikle var. B çarpı 1'den gelen ve onları birbirleriyle topladığımızda 19 tane basamak ediyormuş. Buradaki basamak sayısıyla buradaki basamak sayısının toplamı 19 ise buradaki basamak sayısı 3 olur. Bir B tam sayısı varmış. Aslında 3 basamaklıymış. İkinci bir aşamaya geçiyoruz. Buradan gelen çarpım negatif bir tam sayı. Çarpım negatif bir sayı, eksi sayı olacak. Bakıyoruz. Buradaki çarpan önündeki işaret yok. Yoksa gizli artıdır bu diyoruz. Yani burası pozitif. Pozitifle buradaki B'yi çarpınca negatif geliyormuş. Hadi kodlamamızı yapalım. Dostumun neyiyle düşman elde edelim? Dostumun düşmanıyla düşmanımı elde ederim. Veya çarpma işleminde çarpanlar yer değiştirirse de sonuç değişmiyordu. Düşmanımın dostu düşmanımdır. Yani aslında B dediğimiz sayı 3 basamaklı negatif bir tam sayıymış. Onu bulduk. Bize verdiği bu bilgiyle negatif olduğunu yazarız. Peki başka ne veriyor? B'nin en büyük değeri kaç olabilir? Negatif tam sayılarından en büyüğü olsun diyor. En büyüğü nedir? 2 basamaklı en büyüğü eksi 10 ise 3 basamaklıların en büyüğü eksi 100'dür. Aslında B tam sayısı eksi 100'e eşit olabilir. B eşittir eksi 100 deriz. Tamam. Mesela bu soruyu aynen sorup da sadece şurayı en küçük değeri kaç olur deseydi 3 basamaklı negatif tam sayının en büyük değil de en küçük değeri eksi 999 olurdu. Bir önceki sorudan değiştirerek B'nin en büyük değerini sorduğu için negatifte en büyük değer eksi 100'dür. Sorumuzun cevabı eksi 100 olur. Bizim için önemli olanlar hakkında ne dersek diyelim asıl sınav zamanımızı neye ayırdığımızdır. Önceliklerimizin en büyük yansıması zamanımızdır. Bu alıntının somutlaşmasını hastanelerde de görürüz. Hastanelerde öncelik sırası vardır. Öncelik sırasında acil vakalar, işte özel durumlu olanlar, hamile ve yaşlılar öncelik sırasında daha önde oluyorlar. Sadece hastanelerde mi var öncelik sırası? Hesaplamalarda birden fazla işlem olunca öncelik sırası olması gerekli mi? İnsanlar hesap yaparken birden fazla işlem gerektiğinde öncelik sırasına karar vermişlerdir. Öncelik sırasına karar verdiyse kuralı nasıl olmalıdır? Tam sayılarda işlem öncelik sırası, az evvel de dediğimiz gibi sayılarla işlemlerde, problemlerde, denklemlerde birden fazla işlem olduğunda öncelik sırasına uygun hesaplamalar yapacağız. Yani karşımıza en çok çıkan konularda işlem önceliğini kullanırız. O yüzden iyice kavramak şarttır. Bu sorunun cevabını örnekle verelim. Artık bizler örnek vere vere soruların cevabına ulaşıyoruz. Bir mantığı kuruyoruz zihnimizde. İşte o örneklerden biriyle başlıyoruz. Eksi 2 derecenin yarısının. Yarısı ne demek? Bir elmanın yarısı ortadan ikiye böl. Bir ekmeğin yarısı ortadan ikiye böl. Demek ki yarısı deyince günlük hayatta da çok kullanıyoruz. 2'ye bölmek demektir. Eksi 2 derecenin yarısının 3 derece eksiği kaç derece olur? Böyle adım adım gideceksek her ilk önce eksi 2 2'ye bölecekmişiz. İşte ne yapacağız? 3 derece mi çıkaracağız? Bu cümleden anlaşıldığı üzere ilk önce bize bölme işlemi yap. Bir yarısına ulaş. Yarısına ulaştıktan sonra bunun sonucunun ardından çıkarmayı yap demek istiyor. Hatta işte birinci yıl olarak notumuzu aldık. Önce bölme işleminin sonucu, ardından elde ettiğimiz sonuçtan 3 çıkaracağız. Eksi 2'yi 2'ye böleceğiz öncelikle. İşaret bölmesi yaparız. Burada gizli artı var. Eksinin artıya bölümünden eksi gelecektir. Daha sonra sayıları böleriz. 2'nin 2'ye bölümünden 1 gelir. Tamam, bir sonuç elde ettik. Diyor ki bu sonucu al, ondan 3 çıkar. Bu eksi 4'tür. Eksi 4 derece olur diye hesaplarız. Peki böyle ayrı ayrı
işlemler yapmak zorunda mıyız? İşte ikinci yolumuzda bunu düşünüyoruz. Hesaplamada gereken tüm işlemleri tek satırda yazıp öncelik sırasına göre yapsak nasıl olur demişler. Tabii ki tek satırda eğer yazacaksak burada yazma ifadesi de çok önemlidir. İfadelerin çoğu parantezle yazılır. Özellikle tam sayılarda birçok işlemle çalışıyorsak artık parantez özellikle negatif tam sayıda şarttır. O zaman öncelik sırasından önce tek satırda yazma adımını da bilmemiz gereklidir. Hemen öncelik sırasına geçemeyiz başlık olarak. İlk önce şu yazma işlemiyle ilgili ipuçlarımızı vereceğiz. Hadi bu cümleyle nasıl yazılıyormuş bakalım. 7'nin 2 eksiğinin 4 katı diyorsa direkt çarpı 4 mü deriz? Az evvel biz ne not almıştık bu? Yazarken parantezle yaz. Yoksa ortalık karışır, hesaplamalar yanlış çıkar. Bu bir matematiğin kuralı. O zaman gel bakalım. Sayı vermiş. Bu sayıyla diğer sayının arasındaki işlemi vermiş. O işlemin bilmem bir şey daha olacakmış. İşte burada nin, eksiği nin ekinden de anlaşılacağı üzere burası bir parantez istiyor. Daha sonra sonraki işleme geç. Yazalım. Parantezimizi açtık. Verilen ilk sayıyı aldık. 2 eksiği diyorsa 2'den çıkar demek istiyor. Eksiği nin dediği için parantezini kapattık. Bak buraya kadar bitirdim ya, yazdım matematik dilinde. Sonra diyor ki 4 katı. İşte parantezden sonra rahatlıkla çarpı 4'ü koyabiliyoruz. Al işte bu sefer de virgül var. Neler olacakmış? Virgül diyorsa orada bir bekletiyoruz. 3 kere 7'nin bir eksiği midir? İfade aslında şuradaki ifadeye eşit mi demek istiyor sana. Bak her zaman eşit kelimesini kullanmaz. Buradaki gibi der ki ben sana bunu ifade ettim. Sen de matematik dilinde yaz, daha sonra diğerini de matematik dilinde yaz. Birbirlerine eşit mi değil mi bana söyle demek ister. Tamam? Yazalım. İlk önce eşittirimizi koyalım. Eşittir. Hemen yani 3 çarpı 7 eksi 1 mi diyeceğiz? Az evvel dikkat ettiğimiz noktalara bu tarafta da dikkat edeceğiz. Kural mantık değişmiyor ki. Tamam. İlk olan sayıdan önce parantezimizi açtık. Sayımızı yazdık. 3 kere 7 ne demekti? Çarpma işlemiydi. 3 kere 7'nin dedikten sonra parantezi kapattık. Sonraki işlemi parantezi kapattıktan sonra rahatlıkla yazıyoruz. Eksi 1. İşte bu kadar. Öncelik sırasına bir dizmiştik ama tamamen hepsini vermemiştik. Birazını bildiğimiz için burada yapabiliyoruz. Parantezin içi 7'den 2 çıktı 5. Sonra çarpıyoruz 20. Bu taraf 20 geldi. Bakalım burası da 20 gelirse tamamdır. Parantezin içiyle başladık. 3 kere 7 21. Daha sonra 1 çıkar diyor. 20 kalıyor. Evet. Bu tarafta 20 geldi. Bura 20. Bura 20 ise evet. Cevap evet olur yani. 2 üssü 1. Artık üssü sayıları yazmayı biliyoruzdur umarım. 2 üssü 1'in bakın in. Bundan sonra bir tane daha işlem geliyorsa sen beni paranteze al diyor. Aldım. 5 eksiğinin 4 katı diyor bakın. Yeniden nin var. Ve sonra bir işlem var. O zaman buraya da parantezi yazarız. Bu parantezi de köşeli yapalım. Hep yani böyle oval mi olacak? Mı yazalım. Daha sonrasında devam ettirelim. Köşeli parantez yaptım. Buradan kaynaklı. Çarpı 4. Buradan sonraki kısmına artı 1. İstersek bir tane daha parantez koyabiliriz. Daha sonra rahatlıkla yazmak için. Ama eklenirse diyorsa toplama varsa zaten öncelik sırasında daha önce verdiğimiz sıraya göre toplama ve çıkarma en son değil miydi zaten? En sonsa ben ondan önce parantez koysam ne koymasam ne? Yani koymasak da olur, koysak da olur. Anlatabiliyor muyuz? Bu toplama ve çıkarma için geçerli. Hadi siz yine de alışın diye ben parantezimi koyuyorum. Daha sonra artı 1 diye eklemeyi yazıyorum. Şimdi ne yapacağız? Öncelik sıramızda parantezin içi vardı. Parantezin içine sol içten başlayarak dışa doğru gidiyorduk. İç tarafta ilk önce bu var. Demek ki 2 üssü 1'in değerini bulacağız. Sonra 5'i çıkaracağız. Bir tane 2 var demek olduğu için aslında buranın eşiti 2'dir. 2 eksi 5'ten ne geldi burası? Eksi 3 geldi. Geri kalanla herhangi bir işlem yapmadığımız için aynen yazıyoruz. Düzenli yazmak çok önemli. Hataya sebebiyet vermeyelim. Yine bir parantezin içi var öncelik sıramızda ve çarpma. Eksi var. Burada gizli artı var. Düşmanımın dostu düşmanımdır. Yani eksi geldi sonuç. Sonra sayıları çarparız. 3 kere 4'ten 12 geldi. Burası eksi 12 oldu. Aslında bize diyor ki eksi 12 ile artı 1 var diyor. Bunun sonucu kaçtır diyor. 12 düşmandan bir dost gidince 11 düşman yani eksi 11 kalır. Cevabımız eksi 11 olur. Hemen bu 2'den sonraki notumuzu okuyalım. Parantezle ifade edileni bize her zaman vermez. Parantezle ifade etmeyi bizden beklediği durumlarda olur. Bundan sonra parantezden kurtulmaktan ziyade parantezli yazmaya da alışmaya çalışalım. Bir sorumuz daha var. Notlarımıza geçeceğiz. Bu soruda ilk önce şu şekilde yazılımına bakacağız. Çözümünü daha eksileni 25. Çıkarma işleminde yukarıda olan sayıya eksilen diyorduk. İşte çıkan 1 ise aşağıdakine 1 çıkarıldığı için çıkan diyoruz. Kalan sonuca ise fark, sonuç, kalan diyebiliyoruz. Eksilen dediği için bundan sonraki işlem çıkarma işlemi olacağı için işaretimiz eksidir. Ve çıkanı 16'nın 5 eksiğinden bak yine başladı virgülü var. O zaman burası ne istiyor? Parantez istiyor.
Her türlü paranteze alışmakta fayda var. Şimdi burada çıkanı olacak. Ama ne olacakmış? İlk önce 16'nın bir 5 eksiği olacak. 3 eksiğden dediği için burada bir parantezi koyalım çünkü tekrar işlemler devam ediyor ya, garantileyelim. Tamam. 3 eksi 8'in 4 katını çıkardığımızda. Bakın çıkardığımızda şundan şu ifadeyi çıkarıyoruz. Demek ki burası parantez istiyor. Anlaşılıyor değil mi? Çıkardığımızdan gelen eksi parantezimiz var. İçerideki ifade neymiş? O çıkarılıyor. 3 eksi 8'in 4 katı çıkarılıyor. Buradaki in ekini umarım kaçırmıyoruzdur. Oradan kaynaklı olarak 3 eksi 8'i parantezli yazdık. 3 eksi 8'in 4 katı. Artık çarpı 4'ü rahatlıkla yazıyoruz çünkü parantezimizi belli ettik. Gitme gel. Tamam. Çıkardığımızda elde ettiğimiz tam sayı oluyor ise işte o tam sayı kaçtır diyor. Şimdi şu köşeli parantezimizi artık bir kapatalım çünkü başka bir işlem söylemiyor. İfadelerin çoğu parantezli belli edilir. Onları yazmayı bilelim ve sonrasına geçelim. Öncelik sırasını yapalım diyor. Önceki öncelik sıramızı bildiğimiz konulara göre yapmıştık. Artık genel bir öncelik sırasını bilme vakti geldi. Çünkü öncelik sırasındaki kavramların tamamını öğrendik ve hazırız. Öncelik sırasındaki kavramlar nelerdir? Öncelik sırasındaki kavramlar üslü gösterim, parantezli ifadeler, bunlar önemli. Çarpma, bölme, sonra toplama ve çıkarma kavramları gereklidir. Peki öncelik sırasında önde olan yön hangisidir? Bir de yön var bak. Sadece kavramlar yok. Yönüne de dikkat edeceğiz. Öncelik sırasında önde olan sol içten başlayıp sağ dışa doğru gideriz işlemde. Bakın burada hep sol içten başladık. Az evvel saydığımız kavramları ve yönleri genel bir nota döküyoruz. İşlem öncelik sırasını veriyoruz. Birinci sırada üslü sayıların değeri bulunur. İkinci sırada parantezin içindeki sonuç bulunur. Üçüncü sırada çarpma veya bölme işleminin sonucu bulunur. Dördüncü sırada toplama veya çıkarma işleminin sonucu bulunur. Tabii bunları yaparken bu sıraları her zaman sol içten başlayıp sağa doğru gideriz. Hocam zaten o kadar işlem var. Bir de bu sırayı mı akılda tutacağız diye isyan edip kendini paralayanlar varsa yoktur umarım. Akılda tutan bir kod da veriyoruz. İsteyen kullanabilir. Üst baş al parayla seni çarpmadan bölüş toplamda çık. Yine sol içten başlayıp sağa doğru gider. Bu kodlamaya göre de buradaki sırayı hatırlayıp yapabilirsiniz. Bu notta bir önemli kısım daha var. Onu da iyice bir kavrayalım. Üslü sayının değerini bulduk. Parantezin içindeki sonuçları bulduk. Üçüncü sıraya geldiğimizde bölme işleminin verilme şekli var. Pay ve paydadan oluşacak biçimde bölme işlemi verilirse. İşte buradaki kesir çizgisi aynı zamanda bölme işleminin işaretiydi. Bunları daha önce bölme konusunda verdik. Üstüne kata kata gidiyoruz. Bölme işlemini verirse bu şekilde diyor ki 3. sıradasın ama şunları da önüne almak zorundasın. Payın tamamındaki işlemler işlem önceliğine göre yapılır. Paydadaki işlemler işlem önceliğine göre yapılır. Bunlar bittikten sonra birbirlerine bölünür. Ondan sonra 4. sıraya sen geçebilirsin. Anlaşıldı mı? Bunları sorularda göreceğiz ve uygulamaya çalışacağız. Adım adım takip edelim. İşlem öncelik sırasında alışmalara başlıyoruz. Bunu daha önce de demiştik. Notlarımızı ilk hatırlamıyorsak birçok alıştırmada ilk önce gözümüzün önüne yanımıza koyalım. Kopya çeke yapalım. Daha sonra sen gidiyorsun. Bizim zaten zihnimizde olup biz ilerleyebiliyoruz. Ama ilk başta zihnimizde olması için şöyle bir bakmalıyız hep. İlk alıştırmadan bakıyoruz bakın. Siz de aynısını yapın. Öncelikle bakıyorum bir sürü işlem var. İşlemin öncelik sırası gerekli. Sırası gerekliyse yönün değişmiyor. Sol burası zaten hiç diyeceğimiz bir parantez de yok. Soldan başlayacak sağa doğru gideceğiz. Yönü çiziyoruz. Öncelik sıramızda üslü ifadelerin değerini bulmak var. Buraya öncelikle üs varsa üsün ü'sünü yazdım. Üsse gidene kadar aynısı olacak anlamında yaptık artı üslü ifadenin değerini bulacağız. Bu ne demekti? 2 tane 3'ü çarp demekti. Yazdık 3 çarpı 3. Geri kalanı da aynen gelecek değil mi? Başka üslü sayı yok bulmam gereken. İşte 3 kere 3'ten ne geliyor? 9 geliyor. Demek ki ben buraya 9'u yazıp böyle devam edebilirim. Bölü 3 aynen geldi. Bakın buradaki öncelik sırasını bitirdik bile. İkinci sıraya bakıyorum parantezin içinin sonucu oluyor. Parantez yok ki. Geçtim seni de. Üçüncüsünde diyor ki çarp veya böl. Ama soldan sağa doğru. Çarp veya böl anlamında yazarız işte. Çarp veya böl. Sol tarafta evet bir çarpma var. 4 kere 0. 0 çarpma içinde yutan eleman olduğu için 0 eder. Artı işaretini aynen koyduk. 9'u aynen koyduk. Bölü 3 demiş. Çarpma kısmını yaptık da bölme kısmını yapmadık. Onu da tamamlayalım. Eşittir. 0 artı 9'u 3'e bölersek kaç gelecektir? 9'un içinde 3 kere vardır. 3 kere 3'ten 9 çıktı 0. İşte cevabımız 3. Bulduk. En son ne kaldı? Toplama işlemi kaldı. O zaman toplamamızı da yaparız. Topladığımızda 0 toplamada etkisiz eleman. Onun için cevap 3 olur. Sorunun cevabı 3.
Evet, ikinci alıştırmamıza geçtik. Yine birçok işlem var. Özellikle parantezli işlemler de var. Buradaki sıraya dikkat ederek yapabiliriz. Hiç gözümüz korkmasın. Alıştıra alıştıra gideceğiz. Öncelik sıramızda tabii ki yönümüzü bir işaretleyelim. Soldan sağa hep bir ilerleme olacak. Birinci sırada üslü ifadelerin neyini bulmak var? Değerini bulmak var. Tamam. Üslünün ü'sünü yazıyorum ve parantezimi açıyorum. İlk üslü sayımız 7 üssü 1. Notumuzdan da hatırlayalım. Her tam sayının birinci üssü yani birinci kuvveti tabandaki tam sayıya eşittir. Burada da kuvvetin 1 olduğunu görüyoruz. O zaman tabanın kendisine eşit olur, 7 olur. Bu notları iyice hatırlamaya çalışın. Eksi bir şeyler gidiyor. Parantezi kapatıyoruz. Çarpı oluyor. Evet, yeniden üslü bir ifade var karşımızda. Bu üslü ifadenin sonucunu bulmak için öncelikle önündeki çarpma işlemi olduğu için parantezimizi bir açıyoruz. Yani artılı eksili. Hangi bir sonuç gelirse o işaretle buradaki çarpı karışmasın diye. Demek ki öncesinde bir işlemin işareti varsa parantezi kullanmayı unutmuyoruz. O yüzden parantezli ifade yazma notunu da verdik. Buralarda bunları kullanacağız. Kullanmazsak çok hata oluyor. Gelsen parantez, evet geldi. Parantezli ifadenin karesini almasının notunu verdik. Sol içten başlardık. Eksinin ikinci kuvveti çarpı sayının ikinci kuvveti. Parantezi kapat. İşte budur bunun eşiti. Parantezi kapattık. Sonraki işlem çarpma işlemi. Burada da gördüğümüz üzere onu yazdık. Sonraki üslü ifadenin değerini bulmak. Nedir bu üslü ifade? Yine parantezimizi açtık. 3 tane 2'nin çarpımıdır. 3 tane 2'nin çarpımını biz bulabiliriz burada. 2 kere 2'den 4. 4 kere 2'den 8 gelir. Aslında 2 üssü 3 yerine 8 yazacakmışız. Gel sen 8. Bakıyoruz burada üslü ifadeler henüz bitmediği için bu satırda buradan devam ediyoruz. Şuraya kadar olan kısmı aynı. Dırırt çarpı yaparız. Dırırt çarpı. Sonra parantezimizi açmışız. Evet, işaretin ikinci kuvveti yani işaretin çift kuvveti ise eksinin çift kuvveti artı oluyordu. Notlarımızda vardı. Artı. 1'in karesi. 1'in hangi kuvvet olursa olsun yine 1'i verir. Çünkü 1'i 2 kere çarp yine 1'dir. 1'i 100 kere çarp yine 1'dir. O yüzden artı 1 gelir. Artı 1. Parantezi kapat. Sonra çarpı 8'imiz var. Artık üslü ifade kalmamış burada. Bu sırayı bitirdik bile. Geldik ikinciye. Parantezin içindeki sonuçları bul. Buluruz buraları. Hemen parantezin P'sini bir yazayım da buraya. Açtık parantezimizi. 7 sayısı varmış. Eksi. Şimdi eksi artı 1. Ne oluyordu böyle bir ifade gördüğümüzde? İlk önce işaretler çarpılıyordu. Eksiyle artının çarpımından eksi geliyor. Bura anlaşılıyor değil mi? Düşmanımın dostu düşmanımdır. Daha sonra sayının kendisi geliyor ve parantezi kapatıyoruz. Daha önce çok verdik ve çok yaptık. Hatırlamıyorsak önceki videolarımıza lütfen gidelim. Sorun varsa orada tekrar halletmeye çalışalım ve çok test çözelim. Şuradaki parantezi kapattık. Sonra çarpı işareti varmış. O çarpıdan sonra gelen artı 1'miş. Çarpı artı 1'den sonra da çarpı 8 var. Dikkat edersek çok düzenli yazmaya çalışıyoruz. Evet, buradaki adım bitti mi? Hayır, hala parantezin içinde işlem var. Demek ki şu satırdan devam edip yazalım. Eşittir. Parantezin içinden 7 eksi 1'den 6 gelir. Yanındaki işlem çarpı artı 1 çarpı 8 var değil mi? Artı 1'i şu şekilde yazabiliyoruz 1 diye. Çünkü artı gizlenebiliyordu. Alçak gönüllüydü. Direkt 1 olarak yazdık. Sonra çarpı 8 var. Gayet sade bir hale getirdim. Önceki verdiğimiz notları uyguluyoruz. Başka hiçbir şey yok. Üçüncü sırada ne var? Soldan sağa doğru çarpmak var. O çarpma işlemini de buraya yazalım. 6 kere 1'den 6 geldi. Sonra 8 var. 6 kere 8'den de 48 gelir. Çarpma işlemi satırını da bitirdikten sonra başka yapacağımız bir işlem kalmadığı için sonuca ulaştık. Bu sorunun cevabı 48 olur. Yeni alıştırmamıza geçtik. İlk önce yönümüzü çiziyoruz. Öncelik sıramızdaki üslü sayıların sonucunu bulmak olduğu için üslünün ifadesi olan ü'yü yazdık. O satıra işlemlerimizi yapalım. Burada herhangi bir üslü ifade yok. O yüzden şuraya kadar olan kısmı dırırt diye yapalım. Dırırt. Sonra çarpı işareti var ve üslü sayımız var. Notumuzu hatırlatıyoruz. Tabanı 1 olanın kaçıncı kuvveti olursa olsun bir tam sayısına eşit olduğunu biliriz. O yüzden 1 üssü 100'ün eşiti 1'dir. Artı. Artı nereden geldi? Yanında olduğu için. Üslü ifadenin değerini bulacağız. 0 üssü 121. 121 tane sıfırın çarpımı 0'a eşittir. Tabii bunun da notunu vermiştik. Tabanı 0 olanın sıfırdan farklı bütün kuvvetleri yine 0 tam sayısına eşittir. Püf noktayı vereceğiz. Tabii ki öncelik sıramızda hangisi varsa onu buraya yazacağız. Ancak buraları da artık yapmayı bilelim. Şimdi bir şeyler oluyor, sol tarafta 1 ile çarpılıyor. Çarpma işleminde bir etkisiz eleman olduğu için yine şuradaki bir şeyler olan kısmın sonucu geliyor değil mi? Sonra artı 0 demiş. Toplama işleminde 0 etkisiz elemandı. Yani yine burada bir işlemler olacak sol tarafta. 0'la toplasak da sonucu değiştirmeyecek. Yani şuralar iptal.
Bu kadarını artık düşünebilmeliyiz. Çünkü bunları düşünürsek işlem kalabalığından kurtuluruz. Aslında soruların daha zor olmadığını, kolaylaştığını görürüz. Mesele bunları yazabilip görebilmekte. Evet, bunların işlem gücü özelliğinden gittiğini söyledik. Geriye kalan şuradaki kısmını yapmak olur. Ne var? Parantezin içinin sonucunu bulmak var. O yüzden P'yi yazalım. Bölü. Parantezin içindeki işlemi yapıyoruz. Eksi 2 artı 6. 6 tane dost, 2 tane düşman. Eder bize 4 tane dost. 4 tane dost sonucuna ulaştıysak eğer biliyoruz ki bu artı gizlenebiliyor. Gizli artı olabiliyordu. O yüzden direkt artı 4 yerine 4 yazabiliriz. Bakın yine sade halde yazmaya çalıştım. Şimdi şuradaki işlemin aslında bu olması bize zor mu geliyor? Buradan buraya ulaşabilmek mesele. Bu adımları anlıyorsanız eğer siz de yapabilirsiniz. Bunların yazılışı bizi korkutmamalı. Tamam, buralar bitti. Geriye ne kaldı? Bölme işlemi kaldı. Bölmenin B'sini yazdım ve bölüyorum. 28'i 4'e böleceğiz. 4'ün katlarında 28'i veren hangisidir? Artık bunları hemen şık diye yapabildiğimizi hayal ediyorum. 7'dir. 4 kere 7'den 28 gelir. Bölme işlemi biter. Bölme işleminin sonucu 7 olur. Bu işlemin sonucu 7 olur. Şimdi bir alıştırma. Yönümüzü çizelim. İşlem önceliğindeki üslü ifadelerin değerini bu satırda bulalım. Buraya kadar zaten pek bir şey yok. Parantezimizi açtık. 4'ün karesi. 2 tane 4'ü çarp. Sonra yine devam ettireceğiz tabii de şuranın sonucunu bulup direkt yazabiliriz artık. 4 kere 4 16 ediyordur. O yüzden 4 çarpı 4 yerine 16'yı yazdım. Geri kalanını aynen yazdım. Üssü negatif tam sayıysa biraz işler karışık gibi geliyordu size. Ancak şu notumuzu hatırlatmak isteriz. Tabanı 1 olanın kaçıncı kuvveti olursa olsun bir tam sayısına eşittir. Yani bu yeniden 1'e eşittir. Ama tabii ki tanımdan yola çıkarak da ilerleyebiliriz. Yine sonucu 1 buluruz. Onu da hatta size bırakalım o uzun yolu. O zaman buranın eşiti 1 geldi. Sevgili notlarımız sağ olsun. Devamını da yazalım. Çarpı 6 çarpı 4. Evet, üslü ifadeler bu satırda kalmadığı için ikinci sıraya geçiyoruz. Parantezin içindeki sonuçları bulacağız. O zaman parantez içindeki sonuçları burada bulalım. 16'nın içinden 9 çıkarsa 7 kalır. Geri kalanı aynen gelir. 1 çarpı 6 çarpı 4. Bu iki öncelikli sırayı bitirdik. Geriye ne var? Soldan sağa doğru. Solda ilk önce bölme var. Sağ tarafta da çarpma var. Yani bu artıyı henüz bu satırda kullanmayacağız. Bölme ve çarpma yapacağız. Bölme ve çarpmadan hariç toplamayı sakın yapmıyoruz bu satırda. Çünkü öncelik sıramız var bizim. Öncelik sıramızdaki 42'yi 7'ye bölmeye işlemi olduğu için onu yapıyoruz. 7'nin katlarında 42 var. Kaçıncı katında var? 7'nin 6. katında vardır. 7 kere 6'dan 42 gelir, çıkarırız, bölme işlemi biter ve bölme işleminin sonucu 6 olur. Artı aynen koydum, yapmıyorum. Geri kalan çarpma işlemi yapacağım. 1 çarpı 6'dan 6 gelir. 6 çarpı 4'ten 24 gelir. Evet, bütün sıraları bitirdik. Geriye toplama işlemi kaldı. Bu satırda toplama işlemi yaptığımızda 30 sonucuna ulaşıyoruz. Bu alıştırmanın sonucu 30 gelir. İşlem önceliğin sırasını iyicene kavrayana kadar, oturtana kadar devam ediyoruz. Haydi yeni bir alıştırmadayız. İlk önce yönümüzü çizelim. Ön sırada ü satırı var. Ü satırının üstü ifadeye kadar olan kısmı aynen yazdık. Artı eksi 1 üstü 1 var. Şimdi notumuzu hatırlatmak istiyoruz. Her tam sayının birinci kuvveti tabandaki tam sayıya eşittir. Birinci kuvveti tabandaki tam sayıya eşitse tabanımız eksi 1'dir. Negatif tam sayılar kendini hep parantezli belli eder. Özellikle tam önünde işlemin işareti varsa. Önceki notları atlamıyoruz. Bu notu 100 kere verdik. Bir de daha az vermişiz, yalancı çıkıyormuşuz, sayıyormuş öğrenciler. Evet, yani çok verdik anlamında, mecazi. Tamam. Üslü sayılar ifadesini bitirdik satırını. Parantezli işlem var mı? Yok. Burada parantez içinde sadece tam sayı var. O adımı da geçtik. Çarpma veya bölme var demiş. Hayır, bizde bölme yok. Soldan sağa doğru çarpmayı yapacağız. Bu satırda çarpmaları yapıyoruz. Başladık soldan. 100 kere 2. 200 eder. Eksi işaretini aynen koyduk. Çünkü bu satırda çıkarma işlemi değil, çarpma yapıyoruz. 8 kere 4'ten 32 geldi. Bu ç'yi karıştırıyorsanız çarpmanın çarp diye yazabilirsiniz. Yoksa 200'den giderseniz de 8'i çıkarırsınız. O çok büyük bir hata olur. Çünkü çıkarma en son satırda. Önce de değil ki. O yüzden bu eksi aynen yazıp sadece çarpmayı yaptık. 8 kere 4'ten de 32 geldi. Artı işaretini yine aynen koyuyoruz. Çünkü çarpma satırındayız. Yine burada bir çarpma işlemi vardır. Nasıl vardır? Artıyla eksinin çarpma işlemi vardır. Tam sayılarda işaretlerin de çarpıldığını vermiştik. Dostumun düşmanı düşmanımdır. O zaman burası iptal, bitsen. Çünkü aslında çarpma vardı. Çarpımdan da gelen sonuç düşman, yani negatif bulmuştuk. Buranın işareti eksi oldu. Yani biz artık burada toplama ve çıkarma yapmadık da çarpma işlemini yaptığımız için bu eksiyi yazıyoruz. Şuradaki çarpmadan kaynaklı olarak eksi geldi. Sayımızın kendisi de 1'di. Evet, bu satır da bitti. Geriye ne kaldı? Toplama veya çıkarma yapacağız.
Toplama veya çıkarmayı yaptığımız satırdayız. Negatif tam sayılardan bunlar var, pozitif bunlardan var. Kodlamamızdan yapalım o zaman. 32 artı 1'den 33 tane düşman var. Yani eksi 33 var. Şimdi böyle yandan çıkarmak zorlananlar olabiliyor. O yüzden yanda hemen alt alta yazıp çıkarabilirsiniz. Hangisi size kolay geliyorsa o şekilde yap. 10'dan 3 çıktı 7, 9'dan 3 çıktı 6. Burada da 1 kalmıştı 167. Aslında bu alıştırmanın cevabı 167'dir. Soldan sağa ile aynı zamanda üslü, parantezli, çıkarma çıkarmayı nasıl kullanacağız veya bazı işlemlerin özel güçlerini nasıl kullanacağız vermek için özellikle seçtik bu alıştırmaları. O yüzden bunları sonuna kadar dinleyelim. Aralarda verdiğimiz her ipucuyu kendi alıştırmalarımızda uygulamaya çalışalım. Kendi kendimize uygulamaya çalışırsak burada verdiğimiz ipuçlarını daha etkili sonuçlar alırız. Yönümüz soldan sağa. Alıştırmada üslü ifade olduğu için Ü harfini yazdık. Bu satırda üslü ifadelerin değerini bulacağımız için buraya kadar aynen yazarız, dırırt yaparız ya da eksi 1 üssü 1 demiş. 1'in birinci kuvveti nedir? 1'dir. Satır bitti bile. Daha sonra ne vardı? Bölme veya çarpma vardı soldan sağa. Bizde sadece bölme işlemleri olduğu için bölmeyi tercih ederiz. Soldan başlayarak ama bölmelerimizi yaparız. Tamam. Bu satıra B'yi yazdık. Soldan başlıyoruz. 72'nin içinde 8 kaç tane vardır? 8'in katlarında 72, evet 9. katında var. 8 kere 9'dan 72 gelir, bölme biter ve sonuç 9 olur. Buraya 9'u yazarız. Eksiği aynen yazıyoruz. Çünkü bu satırda sadece bölmeleri yapıyoruz. Karşımızda işte bölme işlemi. 49'un içinde 7'yi arıyoruz. 7 kere 7 49 ettiği için 7 kere vardır. Yanındaki işareti yazdık ve 1'i yazdık. İşlem önceliğinde son satırdayız. Ya toplama ya da çıkarma yapılır. Çünkü başka işlem kalmadı. Negatif tam sayılardan yani düşmanlardan toplam 8 tane varmış. O zaman 9 eksi 8 olur. Kodlamadan daha kolay yapabildiğinizi görüyoruz. O yüzden kodlamayla veriyoruz. Direkt de yapabilirsiniz 9 eksi 8 diye. 9'dan 8 çıktı 1. Alıştırmanın cevabı 1'dir. Yine alıştırmamızda yönümüzü çiziyoruz. Soldan sağa doğru ilerleyeceğiz. Bakıyoruz, evet üslü ifade var. O yüzden üslü ifadenin olduğu sonucu bulmak için bu satırla başlıyoruz. Üslü ifadenin değerini bulmak için buraya kadar olan kısmı aynen yazarız. Daha sonra eksi işareti var. Şuradaki eksi daha sonra üslü ifadenin değerini bulacağız. Buradaki işaret aynen gelir. Çünkü işaretin üssü var mı? Hayır, yok. Eğer işaretin üssü olsaydı şu şekilde yazardı. Ama 2'yi içine yazdığı için işareti aynen çıkarırız. Aynen çıkarırken paranteziyle çıkarırız. Çünkü önünde yine başka bir işlemin işareti var ve bunları birbiriyle karıştırmıyoruz. Parantezi açtık, eksiği yazdık. 2 sayısının ikinci kuvvetini alacağız. Bu ne demektir? 1, 2. Çarptığımızda kaç gelecektir? 2 kere 2'den 4 gelir. Hemen bu üssünün eşitini yazmış olduk. Ve parantezi kapattık. Öncelik sıramızda ikincisinde, çünkü burayı hallettik, parantezin içindeki sonuçları bulmak var. Parantezlerin içinde tam sayılar var. O zaman herhangi bir işlem gerekmediği için 3. satıra geçeriz. 3. satırda soldan sağa doğru çarpma veya bölme yaparız. Bu satırda çarpma, bölme. Soldan başlıyorum. Eksi 12 ile eksi 5'i çarpacakmışım. Toplama kısmına geçmiyoruz. Bu satırda toplama yapmayacağız. Onu işareti aynen indireceğiz. Böyle bir çarpmayı yapabilmek için ilk önce işaretleri çarparız. Düşmanımın düşmanı dostumdur. Artı. Sonra sayıları çarparız. Yani 12 ile 5'i çarpacağız. 5'i ilk önce karşı tarafın birler basamağıyla, sonra onlar basamağıyla çarpıyorduk. 5 kere 2'den 10. Onun sıfırını yazdık. Elde var 1. 5 kere 1'den 5 geldi. Elde 1 ile topladığımızda 6 oldu. Yani bu çarpmadan gelen artı 60'mış. için artıyı aynen indirdik. Çarpmaya geçiyoruz. 8 çarpı eksi 6. 8'in önünde gizli artı var. Bunu artık biliyoruz. Dostumun düşmanı düşmanımdır. Yani eksidir. Parantezli yazarız. Tamam. Açtık parantezi. İşaretlerin çarpımından eksi geldi. Şimdi artık neyi çarpacağız? Sayıları. 8 kere 6 48 eder. Buraya kadar olan kısmı bitirdik. Burada eksi işareti var. Aynen indiririz. Aslında şurayı bir yapalım. Çünkü çarpma bölme satırı olduğu için burada çarpma vardır. İşaretlerin çarpması vardır. Şuradaki satır çünkü artık bura oldu. Eksi ile eksinin çarpımından artı gelir. Yani buranın çarpma işleminin sonucu artı olur ve yanındaki sayıyı yazarız. Buradaki çarpma satırı bitmedi. Neden bitmedi? Çünkü burada işaretlerin çarpımı vardır. Şuradaki hatta gizli artı gerek yok en başta. 60 diye yazarız. Buradaki çarpma işlemini yaparız. Dostumun düşmanı düşmanımdır. Yani eksi gelir. Sonra yanındaki sayıyı yazarız. Sonra bunları yazarız. Artık bu çarpma satırı da bittiğine göre geriye toplama veya çıkarma yapacağımız satır kalır. Toplama veya çıkarma. Yani ezberden yapmıyorum. Alıştırmanın verdiği kısımları da dikkate alıyorum. Yönü de dikkate alıyorum. Öncelikleri de dikkate alıyorum. Çok faktörü değerlendirmeyi bu alıştırmalarda görüyoruz. Evet, dostlardan bu kadar varsa
64 eder dost. 48 de düşmandır. 64'ten 44'ü çıkaralım. Pratik çıkarmaları yapalım artık. 4'ten 4 çıktı 0, 6'dan 4 çıktı 2. 48 çıkaracaktım. 4 tane daha çıkarayım o zaman. Toplamda 48 çıkarmış oluruz. Eder bize 16. Bu alıştırmanın cevabı 16 olur. Evet, yeni bir alıştırmadayız. Bu sefer bölme işlemini kesir çizgisiyle belirtmiş. Nasıl yapıyoruz? Yine öncelik sıramız ve yönümüz değişmiyor. O yüzden yönümüzü bir belirtelim. Soldan sağa. Öncelik sıramızdaki üstlü sayıların sonucunu bulma var mı burada? Yok. Parantezin içindeki işlemleri yapın diyor. Zaten parantez içinde tam sayı var. Bir işlem yok. Gerek yok. Daha sonra çarpma veya bölme demiş. Evet, buradan gelen bölmeler var. Yani ilk önce çıkarmayı yapmıyoruz. Bu aynen inecek. Bölmeyi de yapacağız. Bölme satırı. Bölme satırında soldan başlıyoruz. 36'yı eksi 4'e bölmek. Şimdi 36'nın önünde gizli artı var. Onu belirtmeliyiz. Neden? Aşağıda eksi işareti olduğu için. İşaretlerin bölmesi de gerektiği için bunu yaparız. Tamam, yapalım. İlk önce işaretlerin bölmesini yapıyoruz. Artı, bölü, eksi. Daha sonra çarpı deriz ve sayıların bölmesini yaparız. 36 bölü 4 yazarız. Buradaki eksiği ne yapıyorduk? Aynen indiriyoruz. Tamam. Şimdi bakıyoruz, yeniden karşımıza bölme işlemi çıktı. Negatif bir tam sayıyla aslında pozitif bir tam sayıyı bölüyoruz. İşareti koyalım. Burada ilk önce işaret bölmesini yapacağımız için parantezli yazarız. Çünkü önünde başka bir işlemin işareti var. Buraya parantez şarttır. Tamam? Buralar çok önemli. Sonra deriz ki eksi bölü artı deriz, çarpı deriz. Sayıların bölmesini yazarız. Eksi bölü artı çarpı sayıların bölmesi 12 bölü 6. Parantezimizi kapatırız. Bu kadar. Bölme satırı bitmiş mi? Hayır, hala bölme işaretleri yani kesir çizgileri mevcut. O yüzden bu satıra devam ederiz. Eşittir. Dostumun düşmanı düşmanımdır. Eksi geldi. Daha sonra iki bölme işlemini yapıyoruz. 36 bölü 4. 4'ün hangi katında 36'ya ulaşırız? Tabii ki 9 katına. 4 kere 9 36 eder. O zaman buranın sonucu 9 gelir. Buraya kadar olan kısmı yazdık. Buradaki işareti aynen yazarız. Yeniden parantezimizi açtık. İşaretlerin bölmesini yapıyoruz. Düşmanımın dostu düşmanımdır. 12'yi 6'ya böldüğümüzde 6'nın 2 katında 12'ye ulaştığımız için 2 gelir. Bakıyoruz, öncelik sırasında bunlar geçti. Bölme kısmı geçti. Artık çarpma kısmı vardır. Nasıl var? İşaretlerin çarpması var. Buralara çok dikkat ediyoruz. Her detay önemli matematikte. Da kuru kafaya ben. Çarpma satırına geçtik. Burada herhangi bir çarpma işlemi yok. Eksi 9'u aynen aldık. Eksi 9. Şimdi işte yapıyoruz. Düşmanımın düşmanı nedir? Dostumdur. Sonra yanındaki sayıyı yazarız. Artı. Buradaki sıralar bitti. Şimdi toplama veya çıkarma yapacağız. Toplama veya çıkarma. 9 düşmandan 2 dost çıktı. Geriye 7 düşman yani eksi 7 kaldı. Bu alıştırmanın cevabı eksi 7 olur. Yine alıştırmamızda yönümüzü çizdik. İlk sıradaki üslü ifadenin satırını yapalım. 4'ün karesi nasıl yazılıyordu? 2 tane 4'ün çarpımı olarak yazılıyordu. Biz de o şekilde yazarız. Çarpı. Yanında yine bir üslü ifade var. 1'in kaçıncı kuvveti olursa olsun yine bir tam sayısına eşit olduğunu notlarımızda söyledik. Onu yazarız. Tamam. Başka üslü ifade var mı? Yok. O zaman eksi rırt aynısı deriz. Bu sıra bitti. Daha sonra dedik ki parantezin içini yap. Tamam. Bu kısmı aynen yazılır. Bir parantez yok. 54'ü aynen yazdık. Bölüyü aynen yazdık. Parantezin içindeki işlemi yaparız. 15'in içinden 9 çıkarsa kaç kalır? Evet, 6 diye direkt yazabiliriz. Geriye çarpma veya bölme işlemlerini yapacağız. Ondan hariç olan işaretleri aynen indireceğiz. Çarpma veya bölme. Tamam. Bakıyoruz burada ne var? Soldan sağa doğru çarptım. 4 kere 4'ten 16 geldi. 16 ile de 1'i çarparsak yine 16 elde ederiz. Tamam. Eksiği aynen yazdım. Sakın. Yani 16'dan 54'ü çıkarmaya çalışmıyoruz. Yok, öyle bir şey yok. Çünkü diyor ki öncelik sırasında bölmeyi yap. Yaparız. 54'ü 6'ya böleceğiz. 6'nın katlarında 54'ü veren hangi sayıdır? 9'dur. 6 kere 9 54 eder ve çıkardığımızda bölme biter. Sonuç 9 olur. Son satırda çıkarma işlemini yaparız. Bu alıştırmanın cevabı 7 gelir. Evet, yine alıştırmamıza geçtik. Soldan sağa doğru yönümüzü çizdik. Üst ifadelerin değerini bulmalıyız diye yazdık ama burada bu alıştırmada olmadığı için o satıra gerek yok dedik. Gittin sen parantezin içindeki sonucu bul demiş. O da yok. Çarpma veya bölme işleminin sonucu bul. Evet, bölme işlemi var. Bakın buradaki bölme işlemidir. Yani bu satırda bölme işlemlerini yapacağız. O zaman B'yi yazalım. Şimdi bölme işlemlerini yapmadan önce bu satırda bir notumuz vardı. O not neydi? Hatırlamaya çalışalım. Pay ve paydadan oluşan bölme biçimi varsa eğer payın tamamındaki işlemler işlem önceliğine göre yapılır. Buradaki payda çarpma işlemi var. İlk önce çarpma işlemini yapıyoruz. Daha sonra paydayı yapıyoruz. Ondan sonra birbirlerine bölüyoruz. Bu önemlidir.
Tamam, buraya da dikkat edeceğiz ve ilerleyeceğiz. Bakalım, burada işaretlerin bölmesi vardır. Gizli artı vardır. Sonra sayıların bölmesi vardır. Çarpı 45 bölü 15. Bu satırda bölme işlemi hep yaptığımız için eksi aynen iner. Evet, yine ilk önce işaret bölümü vardır. Çarpı sayı bölümü olacak. Şimdi işaret bölümü var ancak önünde başka işlemin işareti olduğu için nasıl yazıyorduk? Parantezde. Tamam. Parantezimizi açtık. İşaretlerin bölmesini yazdık. Çarpı sayıların bölmesini yazdık. Parantezi kapattık. Görüyoruz ki artı işareti var. Bölme işlemi yaptığımız için artıyı aynen indirdik. Burada notumuzu uyguluyoruz. İlk önce pay kısmının işlemini yapıyoruz. Tamam, yapalım. 1 çarpı 22 neye eşittir? Çarpma işleminde bir etkisiz eleman 22 eşittir. Pay kısmına 22'yi yazarız. Senin eşitin artı 22'dir. Yani artı 22 bölü eksi 11 vardır. İşaret bölümü ilk önce yapılacaktır. O zaman yeniden parantezi açarız. Buradaki artıyı buradaki eksiye böleriz. Daha sonra sayıları birbirine böleriz. Bu satıra devam edeceğiz çünkü bölme işlemleri devam ediyor. Haydi soldan başlıyoruz, sağa doğru gidiyoruz. Artının eksiye bölümünden, yani dostumun düşmanından düşmanım gelir. Daha sonra 45'i 15'e böleceğiz. Şimdi ben biliyorum ki yani 15'in 2 katı 30'u veriyor. O zaman düşük kalıyor. Ne yaparız? 2 katını değil de 3 katını düşünürüz. 15 ile 3'ü çarptığımızda gerçekten de 45'e ulaştığımızı görürüz. O zaman bu bölmenin sonucundan ne gelecektir? İşaretini zaten daha önce bulmuştuk. Eksi. Bölmenin sonucu 3 olduğu için burası eksi 3 oldu. Bu kısmı yazdıktan sonra bölme işlemlerini yaptığımız için eksi işaretini aynen yazarız. Sonra parantezimizi açtık. İşaretlerin bölümü artının eksiye bölümünden eksi gelir. 34'ü 17'ye böleriz. Bir kere olamaz zaten çünkü bir kere 17 17'dir. 34'ten küçük. 2 kere deneyelim. 17 ile 2'yi çarparsanız yanda eğer 34'e eşit olduğunu bulursunuz ve bölme işlemini bitirmiş olursunuz. Bölme işlemi cevabından 2 gelir. Buradaki parantezi kapatmış oluruz. Yani şuranın eşitini bulduk işte. Bundan sonra artı işareti var. Bu satırda bölme yaptığımız için bunu aynen yazdık. Artının eksiye bölümünden parantezi açıp eksi gelir dedik. Sonra 22'yi 11'e böldüğümüzde bir kere yok az gelir. 2 kere var mı? Evet. Bölme işlemi bitti. Buradan da 2 geldi. Satırlar bitti ama çarpma işlemi sırası kaldı. Neden? Çünkü işaretlerin çarpımı vardır. Onlara bakacağız. Bu ayrıntıyı artık lütfen atlamayalım. Eksi 3'ü aynen alırız. Ne var? Eksi ile eksinin çarpımı var. Düşmanımın düşmanı dostumdur. Sonra yanındaki sayıyı yazarız. Artı 2. Evet, buraya kadar olan kısmı yaptık. Burada çarpma var. Artıyla eksinin çarpımı var. Görüyor muyuz? Tamam. Dostumun düşmanı düşmanımdır. Yanındaki sayı da 2. Eksi 2. Artık çarpma satırı da bitti. Geriye toplama veya çıkarma yapılacak. Toplama veya çıkarma. Bakıyoruz. 3 düşman 2 düşman eder bize 5 düşman. 5 düşman artı 2 dost ne oluyordur? Eksi 3. Pratik olarak şöyle yapabilirdik. Bunlar gider. Artı eksi 2. Geriye 3 düşman kalır. Eksi 3 sorumuzun cevabı olur. Yine alıştırmamıza geçtik. Notlarımıza dikkat ederek yapalım. Soldan sağa doğru ilerleyeceğiz. İlk önce üslü sayıları yapacağız. O satırı yapalım. Bu kısımda üslü sayılar olmadığı için buraya kadar aynen gider. Sonra artı işareti gelir. Ve bakıyoruz içerideki tam sayının sıfırıncı kuvveti. Hemen notumuzu hatırlayalım. Tabanı sıfırdan farklı tüm sayıların sıfırıncı kuvveti 1'dir. Bunun mantığını anlatmıştık. Bu notumuzu uyguluyoruz. O zaman buranın değeri 1 gelir. Çarpı. Açtık parantezimizi. Neden açtık? Çünkü böyle bir üslü ifadenin değerini alırken işareti bellidir. Eksidir. Aynen çıkar. Daha sonra sayının sıfırıncı kuvvetini alırız. Eksi aynen çıkarken önünde çarpma işleminin işareti olduğu için buradaki parantezi yazmak zorunda kalırız. Buraya kadar anlaşıldıysa 2 üssü sıfırı yapalım. Az evvel söyledik. Bir sayının sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir. Bitirdik yazımı. Parantezi kapattık. Parantezin içindeki işlemleri yapalım demiş ama parantezin içinde herhangi bir işlem yok. Sadece tam sayı var. Bu satırı da geçtik. Sırada çarpma veya bölme var. Soldan sağa doğru çarpma veya bölmemizi yapalım. Çarp veya böl. Burada gizli artı vardır. İlk önce işaretlerin bölmesini yaparız. Sonra sayıların bölmesini yaparız. Çarpı 130 sayısının 13 sayısına bölümü var. Eksiği aynen indiririz. 64'ün önünde gizli artı vardır. O zaman parantezimizi açarız. İşaretlerin bölmesini yapacağız. Karışmasın diye bu parantezi açtık. Bu artının eksiye bölümü var. Çarpı 64 bölü 8 var. Satırda toplama işlemi yapmadığımız için aynen indiririz artıyı. Şurada çarpma işlemi var. İşte çarpmayı yapmalıyız. Bu birin önünde gizli artı vardır.
Artı ile eksinin çarpımından eksi gelir. Dolayısıyla parantezi açmak durumundayız. Buradaki artı ile karışmaması içindir bu parantez. Artı ile eksinin çarpımından eksi geldi. 1 ile 1'in çarpımından 1 geldi. Parantezi kapattık. Yazımı bitirdik. Bu satırdaki çarpma ve bölme işlemleri bitmediği için devam edelim. Düşmanımın dostu düşmanımdır. 130'u 13'e böleceğiz. 1'in içinde 13 yok. 13'ün içinde 13 bir kere var. Kullanmadığımız basamaktaki sıfırı indirdik. 0'ın içinde 13 0 kere vardır. 0, 13 kere 0 0 eder. Çıkardık. Bölme işlemi bitti. Demek ki buradaki sayı 10'muş. Bu kısmın cevabı burada. Eksiyi aynen yazdık. Parantezimizi açtık. Artının eksi bölümünden eksi gelir. 64'ü 8'e bölersek 8'in 8. katında 64'e ulaşırız ve 8 gelir. Buraya dikkat ediyoruz. Bu artı ve eksiyi parantezli görünce kaçırmıyoruz. Şurada çarpma var. Artı ile eksinin çarpımı var. Dostumun düşmanı düşmanımdır. Eksi 1'i hemen yazarız çarpma satırında. Bu satırda bir tane daha işaret çarpımı var. Eksi 10'u aynen yazdık. Düşmanımın düşmanımdan artı 8 gelir. Ve yanındaki eksi 1'i yazarız. Geriye son satır kalır. Toplama veya çıkarma yapılır. Toplama, çıkarma. 10 düşman, 1 düşman eder bize 11 düşman artı 8. Bu alıştırmanın cevabı eksi 3 gelir. İlk önce soldan sağa olan yönümüzü çiziyoruz. İlk sıramızdaki üst üste ifadeler var mı? Bakıyoruz, yok. O zaman ikinci sıradaki parantezin içini yaparız. Burada bir parantezin içinde işlem var. Bir de burada var. Tamam, o zaman parantezin P'sini yazıp yapalım. Şuraya kadar aynen yazılır. Artı. Buradaki işlem neymiş bakalım. 10 tane dosttan 2 tane düşman gidince geriye 8 tane dost kalır. Tamam, şuraya kadar aynen yazdık çünkü parantezin içlerini yapıyorduk bu sırada. Burada parantezin içinden ne gelecektir? 7 gelecektir. Bölme var soldan sağa doğru. Daha sonra çarpma var. Bölme ve çarpma. Gizli artı olan artının işaretini belirginleştiririz. İşaretlerin bölmesini yapıp çarpı sayıların bölmesini yaparız. Şuradaki artı işaretini aynen indirip devam ederiz. Burada işaret çarpımı var ilk önce soldan sağa o şekilde gözüküyor. Onu yapabiliriz ancak ne yapıyorduk? Bir de bölme işleminin önceliği vardı. Yani buradaki toplama işleminin işareti olarak kalsın. 8'in önündeki artı ise bölme işlemine giren artı işareti olsun. Böylelikle artı işaretlerin çarpım özelliğinin önceliğine gerek kalmaz. Yani buradaki toplama işlemini ilk önce yapmayacağız da şuradaki bölme işlemini yapacağız. İşaretin bölümünü yapıyoruz. Artının eksiye bölümünden dostumun düşmanından düşmanım gelir. Düşmanım geliyorsa buradaki artı işaretiyle karıştırılmaması için parantez işaretimizi koyarız. Tamam. Daha sonra sayıları bölüyoruz. 8'in 1'e bölümünden 8 gelecektir. Parantezi kapatıyoruz. Artı işaretini aynen indirip 8 ile 7'yi çarpacağız. Parantezi açtık. Artının eksi bölümünden eksi geldi. 8'in 1'e bölümünden 8 geldi. Parantezi kapattık. Artıyı aynen indirdik. Şimdi çarpmamızı yapıyoruz. 8 kere 7 56'dır. Yazdık. Bu satırdaki bölme ve çarpmalarımız henüz bitmedi. O yüzden yapıyoruz. Eşittir deyip artının eksi bölümünden eksi gelecektir. 27'yi 9'a bölersek 9'un içinde yani 9'un katlarında 27'yi veren 3 sayısıdır. O yüzden burası eksi 3 olur. İşaret çarpımını yapalım. Çünkü buradaki bölme işlemi bitti. Artıyla eksinin çarpımından eksi gelir. Yanındaki sayı 8. Yanındaki artı 56. Aşağıda toplama veya çıkarma yapacağız bu satırda. Bakıyoruz 3 düşman, 8 düşman eder bize 11 düşman. 56 tane de dost varmış. 56 dostun içinden 11 düşman çıkarsa 6'dan 1 çıktı 5, 5'ten 1 çıktı 4. Yani 45 gelir. Bu alıştırmanın cevabı 45 olur. Sondan 3. alıştırmamız. Köşeli parantezler var, iç içe parantezler var, üslü ifadeler var. O zaman yönümüz çok önemli. Sol içten başlayacağız ve üslü ifadelerin değerini bulmayla devam edeceğiz. Sol iç dediğimiz kısım buradan buraya kadar olan kısımdır. Buradaki üslü ifadeleri yapacağız. O zaman üssün ü'sünü yazalım. Oraya kadar olan kısımlar aynı. Çarpı parantezimizi açalım. Eksi 1'in parantezli karesi. Öncelikle eksi işaretinin ikinci kuvvetini alırız. Çarpı. Sonra yanındaki sayının ikinci kuvvetini alırız. Üslü ifadenin değerini bulmadan önce parantezin içindeki işlemin sonucunu yapmamız gereklidir. 8 düşmandan 5 tane dost çıkınca geriye 3 düşman kalır. Eksi 3'ü nasıl ifade ederiz? Parantezli. Şurası eksi 3. Kuvveti ise 2'dir. Evet, köşeli parantezimizi kapatıyoruz. Peki bazen üslü sayıların değerini bulmamız gerektiği diye bu satırda illa üslü ifadeleri yapacağız diye takılı kalmıyoruz. Üslü ifadenin içinde de parantezin içindeki gibi bir sonucu bulmak gerektiyse onu da yanına ekliyoruz, yapıyoruz. Bu şekilde yazmak ve yapmak yanlış olmuyor. Bu örnekte bunu gördük. Şimdi devam ettiriyoruz.
Bakıyoruz üst ifadelerin sonucu hala bulunmadığı için bu satırdaki işlemlerimize devam edeceğiz. İlk önce işaretin ikinci kuvvetini belirleyeceğiz. İşaretin çift kuvveti olduğu için buradan artı işareti gelir. 1'in karesi yine 1'dir. O zaman artı 1 gelecektir burası. Aynı şuraya kadar artı 1. Şimdi buranın işaretine bakacağız. Çarpı yanındaki sayının ikinci kuvveti alınacak. Ve onu nasıl yazıyorduk? 3 çarpı 2 tane 3 yani. 3 çarpı 3'ten buluyorduk. Buradaki gibi burası da artı gelecektir. Bulduğumuz eşitlikleri yazalım. Şuraya kadar olan kısmı aynı. Buradaki artı işareti, buradan gelen sonuç 1. Yanındaki işlemin işareti ki buradan gelen sonuç neymiş? Buradaki işareti yine artı bulmuşuz. O zaman parantezimizi açtık. Artımızı, buradan gelen artımızı yazdık. 3 kere 3'ten de 9 gelir. Sonra köşeli parantezimizi kapatırız. Evet, bu satırdaki üslü ifadelerin değerini bulmak bitti. Gerektiği için parantezin içinde yaptık. Şimdi hala ikinci sıradan devam ediyoruz. Parantezin içine yapmalar devam ediyor gördüğümüz üzere. Parantezin iç anlamında P'yi yazdık. Eksi 1 aynen yazdık. Çarpıyı aynen yazdık. Köşeli parantezimizi açtık. Soldan sağa doğru işlem yapacağız diye aman sakın bu düşmanları kendi arasında toplamaya kalkışmayalım. Onları aynen yazarız. Çünkü bizim bu satırdaki yapacağımız işlem köşeli parantezimizdeki işlemi yapacağız. Çünkü bu satır o satır. Eksi 2, eksi 3'ü yazdık çarpı köşeli parantezimizdeki işlemi yapacağız. Çünkü bu satır o satır tekrar vurguluyoruz. Burada artı ile artının çarpımı var. Dostumun dostu dostumdur. Yani artı gelir artı 9 olur. Bir dost 9 dost eder bize 10 tane dost. Aslında parantezin içi artı olmuş. Bu içteki köşeli parantezimizin kapatılması. Bir de şu dıştan olan parantezimizi de kapatalım. Buradaki parantezin içindeki işlemler bitti mi? Hayır bitmedi. Bakın hala devam etmekte. Bu da bir parantez ve içindeki işlemleri yapacağız. O yüzden bu satırdan devam ediyoruz. Parantezimizi açtık ve bakıyoruz. Sol içte önceliğimizde olan çarpma işlemi vardır. Eksi 3 ile buradaki artı 10'u çarpmak bizim önceliğimizdir. Önceliği yok sayarak yapamayız. Burada da yine önceliğimiz parantezin içiydi dışta ancak iç kısımda öncelikte çarpma işlemi gerekti. O zaman buraya hem parantezin içi hem de çarpma yazabiliyoruz. Neden? Çünkü parantezin içindeki öncelikte de tekrar önceliğe dikkat ediyoruz. İşte bu tekrar önceliğe dikkat etme kısmını atlarsak bu öncelik sırasını dikkate almadığımız anlamına gelir. Bazen dıştan içe doğru da öncelikleri tekrar almamız gereklidir. Burada çarpma işlemi önceliği de geliyor. Eksi 2 aynen yazılır. Daha sonra eksi 3 sayısıyla artı 10 çarpılır. Tamam, ilk önce işaret çarpımı. Düşmanımın dostu düşmanımdır. 3 kere 10 30 eder. Bu kadar işte. Eğer bahsettiğimizden ayrı bir şekilde yapmaya çalışırsak matematikteki işlem öncelik sırasını ihlal ederiz ve doğru sonuç kabul edilemez. Evet, bu satırdaki parantezin içindeki işlemler hala bitmedi. Çünkü burada bir parantezimiz var. O yüzden bu satırdan devam ediyoruz. Eksi 1 aynen yazdık çarpı. Parantezimizi açtık. 2 tane düşman var. 30 tane düşman var. Kaç etti bize? 32 düşman. Yani eksi 32. Ve sırada çarpma işlemi var değil mi? O yüzden çarpma satırına geçelim. Çarpma satırında ilk önce işaret çarpımı yaparız. Düşmanımın düşmanı dostumdur. 1 kere 32, 32 eder. Artı 32 yani 32 sayısı gelir. Aslında bu alıştırmanın cevabı 32 olur. Bundan başka doğru cevap, doğru sayı kabul edilmez. Öncelik yönümüz soldan sağa doğru. Ancak burada bölme işlemlerini görüyoruz. Yani 3. satırdaki bölme işlemlerinin ekstra bir sıra notu vardı. Pay ve paydadan oluşan işte pay, işte payda. Bu şekilde oluşan bölme işleminde diyoruz ki payın işlem önceliğine göre, paydanın işlem önceliğine göre işlemleri yapılır. Yani notlarımızı uygulamaya devam ediyoruz. İşlem önceliğinde sol tarafta bölme işlemi var. O yüzden bölmenin B'sini yazarız. İşlem önceliği sırasına dikkat ediyoruz. Yani ilk önce pay kısmını yaparız. Pay kısmındaki işlem önceliğinde soldan sağa doğru bölme işlemi var öncelikle. Daha sonra da toplama işlemi var. İlk önce böl, ardından topla. 21'i 7'ye bölüyoruz. 7'nin katlarında 21'i veren 3'tür. 7 kere 3 21 bölme işlemi bitti. O zaman buradan 3 geldi. Artı 3. Buradaki pay kısmını yaptık. Sırada payda kısmını yapmak var. Payda için ilk önce yapacağımız işlem parantezin içi olacaktır. Ardından çarpma işlemi olacaktır. Parantezin içi ardından çarp. 19'dan 17 çıkarsa 2 kalır. Burayı aynen yazdık. 3 çarpı 2 oldu. Evet, parantezin içindeki işlem bitti. Geriye çarpma işlemi kaldı. 3 kere 2'den 6 gelir. Aslında sol taraftaki bölme kısmında 6'yı 6'ya bölmek varmış. Çünkü pay kısmında gelen 6'ydı, payda kısmında gelen 6'ydı. Buraya yeniden bölme satırı diyelim. 6 bölü 6. Bu kısmı yazdığımız için yanındaki işlemin işaretini yazarız aynen çünkü bölme satırındayız. Ardından yine bölme işlemini görüyoruz. Bölme işleminde yine öncelik sıramızdaki ekstra notumuzu uyguluyoruz. İlk önce payın işlemlerini yapacağız. Daha sonra paydanın işlemlerini yapacağız. Payın işlemlerine baktığımızda çıkarma işlemini görürüz. 121'den 110'u çıkarıyoruz. 1'den 0 çıktı 1 kaldı. 2'den 1 çıktı 1 kaldı. 1'den 1 çıktı 0 kaldı. En büyük basamaktaki sıfırın
Bir anlamı yok. O yüzden cevap 11 gelir. Payın değerini bulduk bile. Şimdi sırada payda var. Payda. Payda için öncelik sırasına baktığımızda soldan sağa doğru bölme işlemini yapıyoruz. Daha sonra işaret çarpımını yapıyoruz ve devam edeceğiz. Bölme işlemi, çarpma işlemi, devamına bakacağız. 32'yi 16'ya bölerek başlıyoruz. Bir kere desek 16 kere 1 16 olur. Biraz düşük geliyor. O yüzden 2'yi deneyelim. 2 kere deyince 16 ile 2'yi çarparsanız yanında 32'yi bulursunuz. Tamam, bölme işleminden 2 gelir. Sırada işaret çarpımı var. Düşmanımın düşmanı dostumdur. Yanındaki sayı 9. Sonraki yapacağımız işlem toplama işlemiymiş. 2 ile 9'u toplarsak 11 eder. Demek ki payı 11. Paydası 11 ise aslında burası bize demek istiyor ki 11'i 11'e böl. 11 bölü 11. Hala bölme satırındaki işlemlerimiz bitmedi. Çünkü burada bir bölme işlemi var. Burada da bölme işlemi var. Ardından toplama satırına geçebiliriz. 6'nın 6'ya bölümünden 1 gelir. Buradaki artıyı aynen yazarız. 11'i 11'e bölersek yine 1 gelir. Çünkü kendisine bölüyoruz. Şimdi öncelik sıramızdaki toplama sırasındayız. Toplama satırında 1 ile 1'in toplamından 2 gelir. Bu alıştırmanın cevabı 2 olur. Evet, son alıştırmamız. Son alıştırmamızda yine bölme işlemini görüyoruz. İlk önce pay kısmındaki işlem önceliğine göre işlemleri yapıyoruz. Sonra paydayı. Pay kısmında işlem önceliğinde bakalım neler varmış. Bu kısımda ilk önce bölme işlemi değil, üslü ifadeyi yapacağız. Üslü ifade yapacağız ama üslü ifade parantezin içinde olduğu üslü ifade artı parantezin içine yapacağız. Yani bir taşla iki kuş vuracağız gibi bir şey. Şuraya kadar olan kısmı aynen yazarız. Bölü parantezimizi açtık. Bölü parantezi açtık. 6 çarpı parantezin içindeki 4 bölü ifadesini yazdık ve üslü ifadeyi buluyoruz. 2'den 2 tane var ve bunları birbirleriyle çarp demektir bu. 4 gelir. Parantezi kapattık. 4 geldi. Parantezi kapattık. Artı 5. Parantezi kapattık. Hala pay kısmındaki işlem önceliğine devam ediyoruz. Parantezin içiyle devam edeceğiz. Şuraya kadar olan kısmı aynı. Bölü parantez 6 çarpı. Sol iç parantezden başlarız. Bakın sol iç. İçte olan hangisi? Şurası. Buradaki işlemi yapacağız. 4'ün 4'e bölümünden yani kendisine bölümünden 1 gelecektir. Bölümden gelen 1'i yazdık. Yanındaki işlemin işareti ve sayı bitti. Artı 5 parantezi kapattık. Parantezin içini yapma satırı bitti mi? Hayır, burada da parantez var. Burayı yapmaya devam ediyoruz. Eksi 22 bölü aynen yazdık. Parantezin içini yapıyoruz. İşlem önceliğine dikkat ediyoruz. İlk önce çarpma, daha sonra toplama. 6 kere 1'den 6 artı 5 geldi. 6 artı 5 diye de yazabiliriz. Ya da parantezin içindeki işlemi yapmaya çalıştığımız için hemen toplayabiliriz. 6 ile 5'i topladığımızda 11 eder. Direkt 11'i yazabiliriz. Parantezin içindeki bütün işlemler bitti pay kısmı için. O zaman geriye kalan bölme işlemi satırını artık tamamlayalım. Çünkü geriye bölme kaldı. İlk önce işaretlerin bölmesini yaparız. Eksi 22 var. Bölü. Aslında burada gizli artı var. Çünkü işaret bölümü gerekecek. Buradaki işaret de bu işaretin bölümünden eksi gelir. 22'yi 11'e bölersek 11'in 2 katında 22'ye ulaşacağımız için 2 kere var deriz. 22 gelir, güzel. Bölümden 2 olduğunu anlarız. Evet, pay kısmı ile ilgili işlemlerin sonucu bitti ve eksi 2 bulduk. Şimdi sırada payda var. Paydanın ilk önce üslü sayılarını bulacağız. Payda üslü ifadelerini bulalım. Eksi işareti bellidir. Eksi 2 tane 5'in çarpımı. 2 tane 5'in çarpımından 25 geleceği için aslında eksi 25'miş burası. Bu satırda üslü ifadeleri bulduğumuz için bu işaret aynen kalır. Parantezi açarız. Üslü ifadeyi bulmak için ilk önce parantezin içindeki işlemi yapmak zorunda kalıyoruz. O yüzden üslü ifadenin değerini bulmak için şuradaki satıra geçeriz. Aynı zamanda parantezin içini de yaparız. Bizde artı vardır. 17 düşmandan 14 dost gitti. Geriye eksi 3 kaldı. Evet, üslü ifadeyi daha bitirmedik. O yüzden bu satırda devam ediyoruz. Eksi 25'i aynen yazdık. Eksi işaretini aynen yazdık. Şimdi buraya bir parantezi artık açalım. Köşeli açalım, hatta fark etmiyor. İlk önce işaretin 3. kuvvetini alırız. Eksinin 3. kuvveti çarpı sayının 3. kuvveti. Şimdi işaretin kuvveti tektir. Tek ise burası eksi gelir. Geldik sayıya. 3 tane 3'ün çarpımından kaç gelecektir? Onu bulacağız. Bunun eşiti eksi. 3 tane 3'ün çarpımının eşiti neymiş bulabiliriz. 3 kere 3'ten 9 gelir. 9'da çarpmadığımız bu 3'ü alırız. 27 gelir. Tamam. Şunları düzenleyip yazacağız. Şuradaki işaretle parantezin içindeki işaretin çarpımı gerekecek. O yüzden çarpma satırına geçeriz. Eksi 25'i aynen yazıyoruz. Eksiyi aynen yazıyoruz. İlk önce düzenli yazalım, daha sonra çarparız. Eksi ile eksinin çarpımından artı gelir. Son satır olan toplama çıkarma satırına geçeriz.
Eksi 25 artı 27 ne demektir? 2 demektir. Peki biz soruyu tamamen bitirdik mi bu 2'yi bulunca? Hayır, çok dikkat ediyoruz. İlk önce pay kısmının değerini bulduk. Daha sonra kesir çizgisini çektik. Paydanın değerini bulduk. Yani esas bölme satırımızı yapmadık daha. Onu yapacağız. Bölme satırımız bize diyor ki pay ve paydayı yaz. Yani burada bulduğumuz eksi 2 bölü payda kısmındaki değeri 2'ye artı 2 olarak da yazabiliriz. Tamam. Şimdi bölme işlemini yap diyor. İlk önce işaretlerin bölmesini yaparız. Eksinin artıya bölümü çarpı 2'nin 2'ye bölümü. Düşmanımın dostu düşmanımdır. 2'yi 2'ye bölersek 1'dir. İşlemin asıl sonucu eksi 1'dir. Umarım yöntemlerimiz, taktiklerimiz, nelere dikkat ettiğimiz çok iyi anlaşılmıştır. Bu konudan kesinlikle kaçmayalım çünkü esas önemli konularda gerekli olan bir başlıktır bu.